Zihnimle düşünerek buraya gelemezdim. Sen bana hayat içinde göstermiş oldun. Doğru aracı seçilmezse ne olur, ben onu göreceğim. Bu mevsimlerde artık akrepler canlanır. Ay, korkuyorum artık elimi içine yok, sokmaya. Garip geliyor bazen. Evime giremiyorum ya. Evi toplamış ha, tertemiz. Allah, burası biraz derinmiş. Ben de geçiş olacak da buraya geri döneceğiz falan. Bu çorap orman sarmaşığını temsil ediyor. Bu çorap da yumurtaları temsil ediyor. Ona göre giyiniyorum güzelce. Yap geç ya. Beyaz yakalı takipçilerime evimi veriyorum. 2. bölümdeyiz. Bu ay konuğum Naz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün gece geldi. Dün geceyi burada geçirdi. Sabahı evet. burada geçirdi. Naz'ı tanıyarak başlıyoruz. Bilgisayar mühendisiyim. Doğduğumdan beri İstanbul'da yaşıyorum. O İstanbul'un gürültüsünün, tozunun, toprağının içindeyim. Trafiğinin içindeyim. Uzun zamandan beri ben de aslında doğal yaşama nasıl geçebilirim düşünceleri içindeydim. Hatta geçen sene bir aksiyon aldım bununla ilgili. Çünkü İstanbul'da yaşayan biri olarak bana uzak geliyordu. Önce birikim yapacağım, bir arsa alacağım, tiny house kuracağım. Ama sonra şunu fark ettim. Karavan diye bir şey de var. Geçen yaz bir karavan kampında karavanımla yaşamaya başladım. Kışın biraz zor oldu. Evde olduğum zamanlar çok oldu. 3 kedim var. Kedilerimle birlikte karavanda da bir yarı zamanlı hayatım var. O yüzden ucundan başlamış oldum. Ve doğada yaşamak, uyumak daha farklı hissettiriyor. Benim için de çok güzel bir fırsat oldu tabii burada olmak. Burasının deneyimi çok daha farklı. Tam da ihtiyacın olan yerdesin gibi. Bir yandan Evet, bunun evet. niyetine girmişsin, aksiyon da almışsın. Evet. Harika. İstanbul'da bunu başarabilmek bence daha büyük lüks. Peki dün gece geldin, karanlıkta geldin. Ondan sonra seninle kısa bir alışveriş yaptık. Ve devamında da köye geldik. Eve yerleştin. Nasıl Evet. geçti senin için bu başlangıç? Burayı zaten az çok biliyordum Videolardan. Hani buraya gelmek, burayı görmek ayrı bir şey ama sabah kuş müzikleriyle, şarkılarıyla uyandım. Yani Şafak korusu. gerçekten müzik çalıyormuş gibi uyandım. O çok güzeldi. Bir de tabii yatarken yıldızları göreceksin dedin ama nasıl görebilirim dedim. Bayağı dümdüz bakınca yıldız gözüküyor bir de. Perdede olmayınca tabii. Çok farklı bir yaşam. Doğanın içinde de olmak çok daha bütün hissettiriyor. Çok daha böyle dengeli hissettiriyor tabii ki. Şimdi şöyle 2 tür görevimiz var. Bunlar keyif görevleri. Bu da köyde yapılacak rutinimde olan işlerle ilgili görevler. Bu görevlerin içerisinde senin rutininde olmadığını düşündüğüm, belki yeni bir lezzetle tanışacaksın. Belki işte buradaki arazi ve bölgenin özelliğiyle alakalı bir şey öğreneceksin. Belki yeni bir şey keşfedeceksin. Orası Dolayısıyla bu keyifler bana özel keyifler. Bakalım sen bunları nasıl yaşayacaksın? Sevecek misin, sevmeyecek misin? O zaman ilk olarak şuradan bir keyif rutini çekiyorsun. Bakalım ne gelecek. Hemen bakıyorum. Sarmaşıklı yumurta. Senle ormandan sarmaşık filizlerini toplayacağız. Tamam. Onları kavurup onunla bir yumurta yapacağız. Bakalım tadı nasıl olacak. Tamam. Yarınki sabah kahvaltısının menüsü çıkmış oldu. Tamam. Köydeki ürünlerle kendine keyifli bir kahvaltı hazırlarsın yarın. Birlikte ederiz ya. Ya bir tabak da bana koyarsan fena olmaz. Tamam. Okey. Bunu Tamam, çektik. o çektik. Şimdi hangisiydi unuttum ya. Dur sen görme. Tamam. Buradaki diğer işlerden de önce bir tanesini çekebilirsin. Bakayım. Çilek ekimi. Çilek fidelerimiz var. Onları artık toprakla buluşturmanın zamanı geldi. O çilekleri ekeceğiz. Belki de bir sonraki konuk geldiğinde Ona hediyemiz hediye olsun olmuş şimdi. olur. Çünkü bir ay içerisinde, 2 ay içerisinde yavaş yavaş meyve vermiş olur. Önce bence çilekle başlayalım. Tamam. O zaman gidiyoruz. Peki acemi bir YouTuber olarak neyi unuttum? Takip et, beğen, yorum yap, hype'la, arkadaşına gönder gibi şeyler var ve izlemeye devam et. Tamam, ben hazırım o zaman. O zaman go 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 Bostan'a gidiyoruz. Güzel kokuyor. Evet, şimdi elimizde şöyle çilek fideleri var. Hatta bak bir tanesi şöyle yakından göstereyim. Şurada minnak çocuk. Bunları ekeceğiz. Bunları ekmek için de burayı böyle belleyeceğiz. Ne kadar hakimsin daha önce? Hiç. Hiç sıfır. Bir tane buraya bir tane buraya ekecekmişiz gibi düşünüyorum. Toprağa kaldırıp ufak bir tümsek yapacağız. Basıyoruz, döndürüyoruz. Şu arkadaşla delip gitsem O da olur. çünkü kolay geldi şu an. Bana Tamam. O biraz zor geldi. Okey. Benim gücüm yetmiyor. Okey. Baksın. Iska. Yok, burası sert ya. Ben değil. Ya burada taş var ya. Vallahi bak. Normal olur. Bahane uyduruyor gibi Taştır. hissettim kendimi ama Yani. denk getirmesi bile zor. Bir de Survivor'da insanları atıp tutuyoruz. Şimdi mesela sana soru. Ben öncelikle sana dedim ki bak bunu böyle yapacağız. Bununla ilerlemek bu işin şeyi dedim.
Hop, taşa denk geldim. Sen de kazmayla yapayım, daha kolay görünüyor benim için dedin. Neden onu tercih ettin? Mesela kürekte yapamayacağını düşündüren şey ne oldu? Bu sanki deşme işini daha kolaylaştıracakmış gibi gözüküyor. Orada tabii bedeninin ağırlığını vererek batırabiliyorsun. Denemek ister misin bunu? Olur. Dijital dönüşümle ilgili bir yere de bağlayabiliriz buradaki deneyimi. Nasıl bağlayalım? Aslında dijital dönüşüm işi yaparken ne yapıyorsun? Süreç tasarlıyorsun değil mi? Bir sistemi daha teknolojiyi kullanarak veya Ölçülebilir. en önemli konulardan bir tanesi de doğru yerde, doğru zamanda doğru tool'u kullanmak oluyor. Yani aslında alet çantamız çok geniş. Doğru malzemeyi seçmezsen Süreçler uzayabiliyor. süreçler verimlilik uzayabiliyor, verimlilik düşebiliyor. Daha yorucu olabiliyor. Şu anda aslında toprağa belleme işlemi yapıyoruz. Bu küreğin adı da bel küreği. Ve Sen bana hayat içinde göstermiş oldun. Doğru aracı seçilmezse ne olur, ben onu göreceğim şimdi. çok kıymetli geliyor bana bu. Doğadan tam da aslında bu tarz işleri yaparken onu öğreniyorum. Bunu elindeki kazmayla da yapabilirsin ya. Bu yapılmaz diye bir şey yok. Bunu dene bakalım nasıl gelecek, merak ediyorum Bakayım. denemeyi. Çünkü her alet herkes için benzer kullanılabilirliği olmuyor ya. Bastığında o kendiliğinden akarsa akar. Akmazsa akmaz. Gördün mü? Ne kadar daha uç tarafına yakın yaparsan o kadar rahat kayar. Ben hala kazmadayım. Hala kazmadasın, tamam. Çok kısa sürede epey bir mesafe yol almış oldu. Ay bunu hiç beklemiyordum. Ya beden işi farklı bir iş ya. Sürekli bilgisayar başında oturan birinin bedeniyle doğadaki kişinin bedeni çok başka. Yoruldun mu ya? Yok canım, sadece bir soluklandım. Bunu seveceğiz. Ya bir buraya bir buraya böyle ekeceğiz. Tamam. 2-2-2-2 böyle gideceğiz ileriye kadar. Ama önce etrafını uçmaması için bunun toprakla doldurmamız lazım. Şu yanlarını dolduracağız. Ay, toprak işi zor işmiş. Dur daha yeni başladık ya. Vallahi ya. Hiç çiçekleri bile tanımıyorum ya. Çok güzel. Ben bu şambayı keseyim ucundan. Çok güzel keserim. Tamam. Normalde bunu böyle direkt yakarak yapıyorlar ama malzememiz yok. Bir tane bu çizgiye yakın, bir tane de bu çizgiye yakın. 2 şerit öyle gideceğiz. Ortadaki çizgi boş kalmış olacak. Bu mevsimlerde artık akrepler canlanır. Toprağın altında, hani taşın altında falan akreptir, yılandır, böcektir. Sayılarının arttığı dönem. O yüzden eldiven kullanmak o riskleri epey azaltır. Şöyle yapsam. Dene bakalım. Bu çileği ben yerim. Ay, korkuyorum artık elimi Ha, içine yok, yok. sokmaya. Buraya ekmiş miyiz? Oraya ektik tabii. Artık ekme. Dur öyle bastırma. Bir dakika ne yapıyorsun? Dur. Kökleriyle elimi İçine tık. İçine tıktın şey. Can sularını sen ver. Tamam. Daha yakından ve önünde parmağına da kapat. Çok zarar vermeden mümkün olduğunca aşağıdan eğilerek iyice. Mümkün olduğunca içine sokmaya çalış. Tamam. Aynen. Aletlerimizi götüreceğiz herhalde. Evet, aletlerimizi 3 tane götüreceğiz. kalmış burada. Onları eve alacağım ben. Onları evde deneyeceğim. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür Eline ederim. sağlık. Bu deneyim için. Çok Çilekleri- önemli bir deneyim oldu benim için. Çilekleri ektim. Gün batımında tam böyle havada gitti. Marulları da suladım. Çok güzel. Mis gibi. Yoruldun mu? Çok yoruldum ya. Çilekleri ekmeği görünce koşa koşa ay ne tatlı dedim. Romantik de yani. Yarın sabah keyif görevi var. 2. gün. Sarmaşık toplamaya gidiyoruz. Sarmaşık da yenir mi be? Ya aslında çilek ekmek yerine otları bitseydik iyi olacaktı ama kuradan çilek çıktı. Garip geliyor bazen. Evime giremiyorum ya. Benim için de enteresan deneyim. Komşu! Kapımızı çalalım. Bir adet mikrofon getirdim. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? İyi, teşekkür Hazırlanmışsınız. Uyuyabildin mi? Uyudum vallahi, mışıl uyudum. Evi toplamış ha, tertemiz. Biz böyle makyaj yapmıyoruz, şey yapmıyoruz. Köydeki halimiz böyle genelde paspal oluyor ya. Mesela bu kombin şu an şey var ha. Ancak bunu orman uydurabildim. kombini. Aynen. Orman anca değişik bunu ya. uydurabildim. Şimdi keyif görevimiz var. Yeni bir lezzet deneyeceğiz. Tamam. Ormana çıkacağız. Ormandaki sarmaşıkların filizlerinden toplayacağız. Geleceğiz, burada yumurtamızı yapacağız. Ondan sonra aşağıya inip köy ahalisiyle beraber kahvaltı Kahvaltımızı yapacağız. Onlar yapacağız. kahvaltı hazırlıyor. Biz yumurtayı hazırlıyoruz. Tamam. Bugün böyle birlikte sofra kurmuş Tamam. olacağız. Evet. Evet. Şimdi şu tarafa doğru bir orman yürüyüşü yaparken bakıyoruz sarmaşıklar nerelerden fırlamış. Hiç ormanın içine girmeye bile gerek yok. Bir yerde mutlaka kalabalık bir öbek buluruz. Tamam. O bulduğumuz öbekten de toplayacağız. Dün gösterdiğin şeyden tanımaya çalışıyorum da. Tamam, şu an önünden bir sürü geçiyoruz aslında. Evet, o şuradaki bir Aha. benzettim. Şu olabilir Ama mi? mesela bu güzel
çıkmış. Ha, topladıklarımızı nereye koyacağız? Elimizde tutacağız. Tamam. Ama bu sarmaşık orman sarmaşığı değil. Bu başka bir sarmaşık. Devam. Mesela bu taze olduğunda, tamam mı? Taze sarmaşık. Mesela tık diye kırılır. Kırılmadığı zaman, lif lif olduğu zaman aslında taze değil. Bak buradan daha rahat kırılıyor, gördün mü? Bunu temizlerken şey yapacağız. Aşağıda yıkarken, temizlerken. Burada epey var. Buradan toplayalım. Bir demet toplasak yeter. Benden kalırsa Allah, burası biraz derinmiş. bayağı bir iş bölümü. Ben şu an bayağı yardımcı oluyorum. Evet, yine ben topluyorum. Dün çilekleri de ben ektim zaten falan. Allah. Hiçbir şey beğenmezsin. Ev sahibine dönüyormuşum bir de. Şu an o bastığın yer tehlikeli değil mi? Tanımadık arkadaşlar sana böyle kırt kırt yapabilir mi orada? Ya şöyle, doğada herhangi bir şeyin üstüne basmadığın sürece kolay kolay sana saldırmaz. Mesela yılan olabilir burada. Zaten benim sesimi duyup buradaysa bile çoktan gitti Gitmiştir. yani. Tabii. Akrep olabilir. Akrep de o kadar yukarı çıkıp şey yapamaz. Genelde akrebin soktuğu yerler yataktır, ayakkabıdır falan filan. Yatak derken? Ben hiç akrep görmedim hayatımda bu arada. Ocağı yaktık. Onlar da kış uykusuna atıyorlar ya. Kış uykusundan uyandı ocağı yakınca. Ha, ocağın Ve içine mi yatmış? içinde yatmış. Aa. O yine iyi. Bacasında birkaç sene önce şey yatmıştı. Engerek yatmış. Odun atıyorum, tıs tıs ses geliyor. Videosunu bulabilirsem koyabilirim. Onu böyle alıp sonra ormanda başka bir yerde uyusun diye götürmüştük. Yani kış uykusundan uyandırdık hayvanları. Ben de bunu buradaki yerlilerden öğrendim. Şaşırmıştım, ha bu yenir mi falan demiştim ama tadını sevmiştim. Yani sabah yürüyüşe falan çıkarsan işte mantar bulabilirsin. Ondan sonra çeşitli otlar var. Şimdi ormanın içerisinde yürüyüş yaparken toplayıp kahvaltının bir parçası haline getirebiliyorsun. Yani o sabah yürüyüşü de işte köpeklerle çıkıp bir hava almak, ufak bir spor yapmak gibi düşünebilirsin. Bak ne güzel kaplamış, görüyor musun? Altındaki sakız ağacı. Sakız ağacını böyle kaplamış. Aslında bu bazı hayvanlara yuva oluyor. Bazı hayvanlara gölge oluyor. Ağaçtan yukarı doğru yürümüş. Bu zeytin çok enteresan. Çam ağacının şeyleri gelmiş. Zeytin ağacından kozalak çıkıyormuş gibi görünüyor. Ağaçlar ne güzel birbirine girmiş. Bitkiler çok uzak bana ya. Hiç şey. Ya ben de öyle bitki ustası değilim. Sadece yani belki söylediklerimin Yeni arasında şeyler. yanlış bildiğim şeyler vardır. Onları da yorumlara yazarsanız öğrenmiş oluruz. Ya şu O ne yüzden kadar bakacağız. güzel. Bir şuna bakabilir misiniz ya? Baksana şunu. Evet. Bu dolanacak yer bulamadığı için kendi kendine dolanmış herhalde ama karavanın rengi çok tatlı. Taksi çıkması. Sarı renk. Benim arabam da sarı, biliyor musun? Satılık. İstanbul'da beni taksi diye çeviriyorlar. Kırsalda yaşadıktan sonra İstanbul'a gittim. Şehirde yaşam becerilerimi kaybetmişim, tamam mı? Taksiye biniyorum ve işte sosyal medyada görüyoruz ya, taksi krizi şöyle, şu böyle, bu böyle falan diye. Heyecanlandım, taksiye bindim. Gideceğim yere daha 500 metre var. Konumdan da bakıyorum. Dur dedim, ineceğim. Yapamadım. Tabii sonra hemen adapte oluyorsun o eski hale ama komik bir andı. Okey. Şimdi sarmaşıklarımızı aldık. Onları bizim bir yıkamamız lazım. Tamam, bir tane şuradan hemen bir kase bulalım. Tık diye kendi gidecek böyle. Kolay kırıldığını düşündüğün yerden kıracağız. Şimdi bakıyoruz, burası kalın ya. Tık. Tamam, bu gayet net mesela. Burası değil. Burası değil. Aynen. Tamam. Bu kadar. Ben bunları ayıklarken siz bostandan birazcık taze soğan koparabilir misiniz Gizem? Evet. Eşlik edebilir misin? Ben de geçiş olacak da buraya geri döneceğiz falan. Şuradan gidelim. Şehirli kıyafetlerimle. Ay çok güzel şeyler var burada ya. Gelincik ne kadar büyük. Hii, ay içi canlı gibi, korktum. Senin önündekiler şu anda sarımsak, taze sarımsaklar. Tamam. Soğanlar daha boru gibi. Bak burada genelde tohuma gidilmiş. Gitmeyenlerden alırsak. Bir tane ince sarımsak koysak olur mu? Küçüğü görünce dedim bu olur. Normalde taze sarımsak o. Yaprağını kullanıyoruz biz. Ha. O zaman ben bunu şöyle çıkartıp tekrar Evet, koyayım mı? Aynen, bastırırsan devam eder o. Aynı yere geri. Her şeyi kökünden götüre ben. Şunu şöyle kırıp alacağım yine. Bu tohuma gitmek bu mu demek? Ucundaki şeyler var ya, aynen çiçekleniyor. Onlar da tohum. Soğanın ucundan çiçek verdiğini hiç görmemiştim. Hiç Ya soğan da mı yemedin diyeceğim geldi kendime de. Bize hazır toplanmışları geliyor. Oh, mis gibi gelmiş. Şurada organik çöpümüzü de göstermek istiyorum. Şu bütün organiklerimi buraya topladım. Sonra bunun çaresine bakarız Çöp herhalde. değil, tavuklara vereceğiz. Evet. Şimdi bunların hepsini doğrayayım mı? Küçük küçük doğrayabilirsin. Sarmaşıkları içine atıyoruz. Kavur biraz. Hangi noktada soğanları koymuş olmam gerekiyor?
6-7 dakika tadını vermesi için ocağın altını iyice kısıyorum. Şimdi önemli olan çömlek dokunuş. Kapak olmadığı için bunu kullanıyorum. Altı kısık, bunu böyle bir 5 dakika tüm kokusunu versin yağ. Ondan sonra çok kısa şeyleri kavuracağız. Öldürmeyeceğiz soğanları ve üzerine... Tamam, koyuyorum. Aynen, onları da atabilirsin. Bir tane minik sarımsak var içinde. Geri kalanı soğan. Kırıyorum. Kır kır. Bu çorap orman sarmaşığını temsil ediyor. Bu çorap da yumurtaları temsil ediyor. Ona göre giyiniyorum güzelce. Burada tabii ki de kekik satın almıyoruz. O zaman biraz da dans. Orman dansı. Gereksiz. Sen bir de dans ediyordun değil mi? Ne dans Tango yapıyorsun? yapıyorum. Tango yapıyorsun. Ondan sonra Latin dansları yapıyorum. Üniversite zamanında başlamıştım. Şimdi ne zamandır böyle yılda bir, 2 yılda bir falan milongalara gidebiliyorum. Ne zamandır dans edince bakıyorum 20 yıl diyorum ama o kadarlık bir dansçı değilim tabii. Bir tadına bakalım. Otlu olan kısımdan hemen Otlu olan kısımdan. bir tadına bak bakalım nasıl olmuş. Şöyle beyazı pişmişinden tercih ediyorum ben. Tamam. Onun tadı burada. Yap geç ya. Sarmaşıkla yumurta yapmışızdır. Evet. Sarmaşıklı yumurta yiyoruzdur. Şunları da şöyle üzerine bıraktık. Ve tadına da baktığımıza göre gidip Ahmet'in sofrasına katkı koyalım. Ne yapıyorsun ya? İyi sen. İyidir. Nasıl geçti? Güzel geçti. Güzel bir ara oldu benim için de. İstanbul'a gittiğimde yeni bir işe odaklanacağım. Sanki önceki hayatımla sonraki hayatımın arasındaki bir geçiş gibi oldu. O yüzden çok iyi geldi. En keyifli hissettiğin an. Duyduğum o koku, yani çok güzel o ağaçların kokusu, mis gibi bir hava. Kapıya geldiğimizde o yıldızları gördüğümde, ben şimdi yıldızları mı göreceğim? Evet, o anı çekemedik aynen. Evet. Evet, gökyüzüne Çok baktığında enteresan bir şekilde yıldızları mı göreceğim ben şimdi diye bir şaşkınlık. en zorlandığın an. Bahçeyle uğraşmak çok zor işmiş ya. Yani tamam, tahmin ettiğimi sanıyorum. Bedenim alışık değil falan filan ama bu kadar zorlanacağımı düşünmedim. Masa başında yaşadığımız için beden hantallaşıyor. Bir de şöyle, yani şükran duydum bizim soframıza, o yiyecekleri getiren insanlara. Kolay iş değil. Onları da emek istiyor. Öyle kolay o kadar da kendinden çıkmıyor. Soframıza gelen bir şeyin tüm yolculuğunu düşündüğümüzde Evet. aslında o tohumdan sofraya kadar olan hikayede kim bilir daha neler yaşanıyor bizim deneyimlemediğimiz. Ve biz bir gün sadece ekim yaptık. Bakalım senden sonra gelecek olan kişinin Evet, artık tadını belki söylersiniz tadını bana. söylerler. Bir sonraki aya birkaç tane kızarmış olur diye tahmin ediyorum bakalım. Eline sağlık vallahi, emeğine Çok sağlık. teşekkür ediyorum. Gayet keyifliydi. Dönüyorsun İstanbul'a. Planların neler? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Bir fabrikada dijital dönüşüme başladım. Ona iyicene odaklanacağım. Benim kedi tuvaletinden bahsetmiştim. Onunla ilgili bazı çalışmalarım var. Onları tamamlayacağım. Sosyal medya hesabı var mı? Var. Three Sweet Pet. Pelet tuvaleti yazınca da ulaşabilirler. 48 saatlik deneyiminin sonunda veda vakti geldi. Evet. Buradan heybene ne koydun? Buradan neyle ayrılıyorsun? Veya keşfettiğin, fark ettiğin neler var? Derin soru. Geliyor. Bir kere kendime dönmek için bir alan. Aynı rutinin içindeyken farklı şeyi görmek zor olabiliyor. Burada biraz rutinim de değişmiş oldu. Yani bu manzarada, bu havada, bu kuş seslerinde güzel bir alan açmış oldum kendime. Bu biraz önce konuştuğumuz şeyleri fark etmek. Şehirde yaşamak, hakikaten şehirde yaşamak bir taraftan bakınca kolay. Yiyecekler hazır. Ama para kazanamazsan hayatta kalamazsın. O yüzden bu birlik olma, komün olma hayatını deneyimlemiş oldum biraz. Burada çok güzel insanlarla da tanıştım. O masadaki keyifli sohbetler, içten gülüşmeler falan bayağıdır unuttuğum da şeyler. O yüzden bunları deneyimlemek benim için çok kıymetli oldu. İyi ki geldin. Hem ürettik hem yeni Evet. lezzetler denedik. Evet. Ekleyeceğim bir şey daha var. Burada güveni hissetmek de çok güzeldi benim için. Hiçbir tedirginlik hissetmeden burada uyudum. Zihnimle düşünerek buraya gelemezdim. Biraz hissederek karar verdim. Hissettiğim, düşündüğüm her şeyin de karşılığını aynı şekilde gördüm. O yüzden bu açtığın alan için ve bu güven duygusunu
deneyimlettiğin için ben de teşekkür ederim tekrardan. Oner oldum. Ben teşekkür ederim. Evet, ikinci bölümün sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki ay kim bizlerle beraber olacak? Videonun sonuna kadar izlediysen ve ilgini çektiyse açıklamada bir tane link var. O linke tıklayıp başvurabilirsin. Bir sonraki bölümde belki de sen olacaksın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle sonuna kadar izleyenler kanalın büyümesine inanılmaz katkı sağlıyorlar. Videonun büyümesine inanılmaz katkı sağlıyorlar. Buraya kadar geldiysen bir beğenini, bir yorumunu alabilirim ve hatta yapabiliyorsan arkadaşlarına da gönderebilirsin. Abone olmanız da çok önemli. 1000 aboneye gelmek üzereyiz. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın.